Bugün Rusya'nın kıta Avrupa'sındaki ileri karakolu olan Belarus ordusundan bahsedeceğiz. Belarus'un kendi nükleer silahı yok ama tetiği başkasında olan bir nükleer güç konumunda. Rusya üretimi İskender füzelerine sahip. Ayrıca bunlara konuşlandırılabilen nükleer başlıkları var. Savaş durumunda Belarus ordusu fiilen Moskova'ya bağlanır. Genelkurmay seviyesinde irtibat kurulur ve ortak direktifler verilir. Rusya taktik nükleer başlık taşıyabilen İskender-M füzelerini ve nükleer bomba atabilen uçak donanımlarını Belarus'a verdi. Belaruslu pilotlar Rusya'da nükleer silah kullanımı üzerine özel eğitim aldı. Ellerinde tüm Avrupa'yı karıştırabilecek bir coğrafi silah var. Suwalki koridorunda yaşanan kriz Avrupa'nın gündeminde. İstedikleri an bu hattı kapatıp Baltık ülkelerini NATO'dan koparabilir. Belarus ve Türkiye arasında askeri ilişkiler diplomatik olarak iyi seviyede olmasına rağmen savunma sanayi ticareti bakımından temkinli seyreder. Türkiye, NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen Belarus'la kanalları açık tuttu. Rusya-Ukrayna savaşı ve Belarus'un Rusya'ya lojistik üs olması Türkiye ile olası askeri projelerin dondurulmasına neden oldu. Bu videoda Belarus'un ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol. 3 milyon rozetini birlikte takalım. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Belarus, Avrupa'da zorunlu askerliğin en katı uygulandığı ülkelerden biridir. 18-27 yaş arasındaki tüm sağlıklı erkekler için askerlik zorunlu. Üniversite mezunları için 12 ay, mezun olmayanlar için 18 ay hizmet süresi var. Ancak kadınlar için zorunlu askerlik uygulanmıyor. Gönüllülük esasına göre orduda istihdam edilirler. Subay ve astsubay olarak hizmet ederler. Orduda yaklaşık 4000'den fazla kadın asker bulunuyor. Belarus ordusu 5 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, hava, özel kuvvet, bölgesel savunma ve nakliye birlikleri kuvvetleri olarak yapılandı. Orduda 48 bin askerin görev yaptığı tahmin ediliyor. Bunların 18 bininin kara kuvvetlerinde, 11 bininin hava kuvvetlerinde, 6 bininin özel kuvvetlerde, 13 bininin nakliye kuvvetlerinde istihdam edildiği düşünülüyor. Bu bilgileri worldpopulationreview.com sitesinden aldık. Ordunun başkomutanı aynı zamanda devlet başkanı olan Alexander Lukashenko'dur. Genelkurmay Başkanlığı makamında Tümgeneral Pavel Muravyko görev yapıyor. Ekim 2023'te Litvanya'nın Belarus'a mal geçişini engellemesi durumunda silahların gücünü kullanarak Litvanya üzerinden bir koridoru yarıp geçmeye her türlü hakka sahibiz demişti. Belarus ordusu Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içinde 70. sırada bulunuyor. Ordunun bütçe içinden aldığı paydan bahsedelim. 2020-2024 arasını değerlendireceğiz. 2020 yılında %1.5, 2021'de %1.5, 2022'de %1.7, 2023'te %1.8 ve 2024'te %2'lik pay orduya ayrılmış. Rusya-Ukrayna savaşına verilen aktif destek ve Suwalki koridoru sorununun ortaya çıkardığı durum artışa sebep oldu. Ordunun kullandığı ekipman yelpazesine geçelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. 6 farklı tabanca modeli kullanılıyor. Bunların 4 tanesi Sovyetler Birliği'nden kalan modellerden oluşuyor. Tokarev, PSM, Makarov ve Stechkinler Sovyetler Birliği günlerine ait. Glock 17 ve Sig Sauer P226 modellerse sırasıyla Avusturya ve Batı Almanya İsviçre ortaklığından ithal edildi. Piyade tüfekleri konusunda ise tamamen Rus etkisini görüyoruz. Ancak bir adet de Belarus üretimi tüfek var. AKM ve AK-74 tüfekleri standart piyade tüfeği olarak seçildi. Belarus üretimi SMAR-100 BPM tüfeğini de bulunduruyorlar. AK-12 model tüfeği ise özel kuvvetler tarafından seçildi. Ayrıca AKS-74, AKS-74U, AS-VAL ve 9A-91 tüfekleri de envanterde. Güdümlü tank savar füzelerinden bahsedelim. Sovyetlerden 9K-11 Fagot, 9M-113 Konkurs ve 9K-115 Metis sistemleri alındı. Ana muharebe tankı olarak 2 farklı model tercih edildi. İlk olarak 557 adet T-72B ve 20 adet T-72B3 mod tankları bulunuyor. Zırhlı muharebe araçlarından bahsedelim. Ürünlerin tamamında Rusya ağırlığı var. Birincil araç olarak 132 adet BRM-1 model tercih edildi. Ayrıca BRDM-2 RKH ve Kayman model araçlar da envanterde. MTLB ve RKHM-4 araçlarını da bulunduruyorlar. 906
16 adet BMP-2 model aracı da muhafaza ediyorlar. Ancak bunların 20 tanesi 2022 yılında Rusya'ya hibe edildi. BTR-82A model zırhlı aracı da kullanıyorlar. Ancak adet sayısı gizli tutuluyor. Zırhlı personel taşıyıcıların tamamı da Sovyetlerden kaldı. 64 adet BTR-70MB1 ve 153 adet BTR-80 model araçlar bulunuyor. Gaz Tiger M model piyade muharebe aracı Rusya'dan satın alındı. Adet sayısı gizli tutuluyor. Çin'den 22 adet Dongfeng EQ-2050 aracı satın alındı. Genellikle özel kuvvetler tarafından kullanılıyor. Belarus'un kendi imkanlarıyla geliştirdiği MZKT Volat V1 zırhlı araç hizmete alındı. 16 Mayıs 2025'te envantere eklendi. Ayrıca 12 adet Dajiang CS-VN3 model araç da kullanılıyor. Bunlar Çin'den satın alındı. Kendinden tahrikli tank savar füze sistemlerini bulunduran iki ayrı araç tercih edildi. 9P Konkurs ve 9P-149 Sturm S araçları envanterde. Top, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. 2B Vasilek, MT-12 Rapira, 2B-23 Nona M1, D-30 ve 2A-65 MSTA-B'ler top olarak kullanılıyor. Tamamı Sovyetlerden kaldı. Kundağı motorlu topçu sistemlerinde de Sovyetler Birliği ağırlığı görüyoruz. 2S1 Gvozdika, 2S3 Akatsia ve 2S5 Giat S sistemleri kullanılıyor. Çok namlulu roket atarların da tamamı Sovyetlerden kaldı. BM-21 Grad, BM-27 Uragan ve BM-30 Smerch sistemleri muhafaza ediliyor. Güncel Rus sistemleri bulunmuyor. Polonez ve Polonez M roketleri kullanılıyor. İki sistemden toplam 6 adet batarya mevcut. İki farklı kısa menzilli balistik füze de envanterde. OTR-21 Toçka U ve 9K-720 İskender füzeleri Belarus hava sahasını koruyor. ZPU-4 ve ZU-23 uçak savar bataryaları da kullanımda. 2K-22 Tunguska kundağı motorlu uçak savar bataryasını da muhafaza ediyorlar. Satıhtan havaya ateşlenebilen büyük hava savunma sistemlerine göz atalım. Tamamında Rusya esintileri var. 9K-35 Strela 10 sistemini kısa mesafe için tercih ettiler. 5 kilometreye kadar etkili. Ayrıca 15 kilometre menzilli 9K-33 OSA sistemini de kullanıyorlar. Tor M2K sistemini ise 2025'ten itibaren orduya eklediler. 9K-37 Buk sistemi ise 25 kilometreye kadar etki gösterebiliyor. S-300'ün iki farklı versiyonunu bulunduruyorlar. PS ve PMU sistemlerini kullanıyorlar. Son olarak 2 adet S-400 bataryası envanterde. Envanterindeki insansız hava araçlarıyla bu kuvveti tamamlayacağız. Rusya'dan çok sayıda alım yapıldı. Orlan 10, Supercam S-100, Supercam S-350, Irkut 3 ve Irkut 10 İHA'larını kullanıyorlar. Ayrıca Belarus üretimi yeni İHA'larda envantere alınmaya başlandı. VR-12 Moskit N model birincil İHA olarak tercih edildi. Busel M ve Berkut 3 model İHA'larda 2019'dan itibaren envantere eklendi. Quadro 1400 ve Barajing Pike model İHA'larda ülkenin kara havacılık gücüne katkı sağlıyor. SPN-30 ve Sapsan elektronik harp silahlarını da kullanıyorlar. Bunlar dronlara karşı etkili. Groza 6 ve Groza Z1 sistemlerinde özellikle insansız hava araçlarına karşı kullanıyorlar. Tüm elektronik harp araçları Belarus tarafından üretildi. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Bu kuvvette de çok sayıda Sovyet ve Rus üretimi araçları göreceğiz. Çok rollü savaş uçağı olarak Sovyetlerden kalan 30 adet MiG-29 uçağı kullanılıyor. Aynı görevler için Rusya'dan Su-30 uçakları da alındı. 14 adet bulunuyor. Yakın hava desteği içinse Su-25 savaş uçağı tercih edildi. 55 adet envanterde. Nakliye uçaklarının tamamı Sovyetlerden kaldı. İl-76 ve An-26'lar kullanımda. Helikopterlerin tamamı da Mi serisine ait. Mi-8, Mi-24 ve Mi-26'lar bulunuyor. Tamamı hem nakliye hem taarruz için görevlendirilebiliyor. Aero L-39 hariç diğer eğitim uçakları da Rusya'dan satın alındı. Yak-130E, Su-27 uçaklar Belaruslu aday askeri pilotların eğitiminde kullanılıyor. Özel kuvvetlerin kullandığı ekipmanlara ve araçlara geçelim. Tabanca olarak P-226 modeller kullanılıyor. Ayrıca Rus üretimi olan AK-12 tüfeklerini de tercih ediyorlar. Sovyetler Birliği'nden kalan AS-Val tüfekleri de envanterde. Sovyet üretimi olan VSS Vintorez ve MTS-116M keskin nişancı tüfekleri de uzun menzildeki hedefleri etkisiz hale getirmekte kullanılıyor. Ayrıca Orsis T-5000 ve OSV-96 tüfekleri de özel kuvvetlerin gözbebeği. Kayman model zırhlı araçlarda özel kuvvet mensuplarını zorlu harp sahalarına taşıyor. BTR-70MB1 zırhlı personel taşıyıcılarda aynı görevler için muhafaza ediliyor. Çin'den alınan Dajiang CS-VN3 aracı da envanterde. Dongfeng EQ-2050 aracı da özel kuvvetler askerlerinin operasyon sahalarına naklinde yer alıyor. 2B-20
M23 Nona M1 ve D-30 topçu sistemleri de özel kuvvetler tarafından kullanılıyor. Bölgesel savunma kuvvetlerinin araç ve ekipmanlarından bahsedeceğiz. Bu kuvvette kara kuvvetlerinin envanter havuzuna erişebiliyor. Tokarev tabancalarını kullanıyorlar. Benelli M4 model yarı otomatik pompalı tüfekte envantere alındı. Bunlar İtalya'dan geldi. Ayrıca RPK makineli tüfeklerini de bulunduruyorlar. Tamamı Belarus'ta üretiliyor. Menşeileri ise Sovyetler Birliği. SPG-9 tank savar bomba atarını da tercih ediyorlar. 9K-115 Metis tank savar güdümlü füze sistemini de muhafaza ediyorlar. 2B-9 Vasilek ve MT-12 Rapira topları da Belarus sınırına yönelik karadan tehditlere karşı tercih edildi. ZPU-4 topu da aynı görevler için bulunduruluyor. Nakliye birliklerine ait ekipman yelpazesine geçiyoruz. Belarus ordusunun belki de en güçlü ve dışa bağımlı olmayan yanı nakliye ve lojistik birimleridir. Çünkü Belarus, Sovyet günlerinden beridir ordunun tekerleklerini üreten ülke konumunda. Rusya bile nükleer füzelerini taşımak için Belarus yapımı araçlara muhtaç. MZKT-7930 Astrolog devasa şasiye sahip araçlar, Polonez roketleri ve İskender füzelerini harp sahasına taşıyabiliyor. MZKT-742-960 tank taşıyıcı ise T-72 tanklarını ve diğer ağır zırhlı araçları cepheye hızlıca taşır. 8x8 çekici olarak biliniyor. 56 tona kadar ağırlığı kaldırabilir. MAZ-6317 ve MAZ-5316 kamyonlarında topçu bataryalarını çekmek için kullanıyorlar. Volat V1 taktik cip ve zırhlı personel taşıyıcıyı ülkemizdeki otokar Kobra veya Amerikan üretimi Humvee'lere benzetebiliriz. Belarus, lojistiğini karayolundan çok demiryolu üzerine kurmuş eski Sovyet doktrinini uygular. Bu birlikler Ukrayna Savaşı sırasında Rus ordusunun sevkiyatında kilit rol oynadı. Demiryolu döşeme makineleri, raydan çıkmış trenleri kurtarma vinçleri ve mobil rampa sistemlerini bulundururlar. İl-76 nakliye uçakları ve Mi-17 helikopterlerini de bulunduruyorlar. Belarus'un yürüttüğü askeri projelerden bahsedelim. Belarus sadece alıcı değil, aynı zamanda Sovyet optik ve elektronik mirasını devam ettiren bir üretici pozisyonunda. Savunma sanayisinin gurur kaynağı Polonez çok namlulu roket atar sistemini Çin desteğiyle geliştirdiler. 300 kilometreye kadar nokta atışı yapabiliyor. Belarus'un Rusya'ya %100 bağımlı kalmaması için Lukashenko tarafından bir sigorta geliştirildi. Çin, CSVN-3 Dajiang zırhlı araçlarını hibe veya çok uygun kredilerle vererek Avrupa'nın göbeğinde vitrin oluşturma fırsatı yakaladı. Belarus, sinyal karıştırma, İHA düşürme ve tank atış kontrol sistemlerinde kendi yerli çözümlerini üretip Rusya'ya da satıyor. Busel ve Bravesnik gibi yerli keşif İHA'ları da geliştirdiler. Son dönemde SİHA kapasitesine sahip olmak için çalışmalar devam ediyor. Rusya ve Belarus, bölgesel askeri güç grubu adı verilen ortak bir komuta yapısına sahip. İki ülkenin hava savunma sistemi ortak hava savunma çatısı altında birleştirildi. Yani Belarus'un gördüğü bir hava aracını aynı anda Moskova'da görüyor. Kapalı kapılar ardında yürüyen bir ilişki de söz konusu. Bu diyalog İran'la yürütülüyor. İranlı mühendisler Belarus'un Gomel bölgesindeki tesislerde Şahit 136 kamikaze dronlarının montajı veya modifikasyonu için çalışıyor. İran'dan kalkan kargo uçaklarının silah sistemlerini Rusya'ya taşırken sık sık Belarus havaalanlarını ara durak veya depolama merkezi olarak kullandığı da ortaya çıktı. Hugo Chavez ve Lukashenko dostluğuyla Belarus-Venezuela arasında yeni bir dönem başladı. Bu ilişki silah satmaktan öte askeri mimari geliştirmek üzerine inşa edildi. Venezuela'nın hava sahasını koruyan Birleşik Hava Savunma Komuta ve Kontrol Sistemini Belaruslu uzmanlar kurdu. Belaruslu askeri danışmanlar Venezuela'nın keskin nişancı ve özel kuvvetler birliklerini eğitti. Venezuela'nın Rusya'dan aldığı askeri sistemlerin yazılım ve entegrasyonunu da Belaruslular yaptı. Venezuela ormanlarına ve dağlarına radarlarla komuta merkezleri inşa etti. Caracas'taki generallerin ülkenin tamamını tek ekrandan görmesini sağlayan dijital harita ve takip sistemini geliştirdiler. Venezuela'nın elindeki Rus yapımı Su-30 savaş uçaklarının bakım ve onarımı için Belaruslu teknisyenler görevlendirildi. Baranovici Uçak Tamir Fabrikası uzmanları Venezuela'ya gönderildi. Venezuela ordusunun kullandığı gece görüş dürbünleri, tank nişangahları ve termal kameraların büyük kısmı Belarus menşeili Belomo ve Peleng firmalarından tedarik edildi. Lukashenko'nun tavsiyesi üzerine Venezuela'da halk milisleri de kuruldu. Belaruslu askeri şirketler Venezuela ile askeri teknik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 15 Kasım 2025'te Belarus Devlet Askeri Sanayi Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Aleh Mişçanka başkanlığındaki bir Belarus heyeti Venezuela'yı ziyaret etti. Belarus'un askeri problemlerine geçiyoruz. Belarus şu an barışta gibi gözükse de aslında sınırlarında fiili bir savaş durumu var. Polonya ve Litvanya sınırındaki Suwalki koridoru birincil problem olarak karşımıza çıktı.
çıkıyor. Belarus'la Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı Kaliningrad arasındaki dar hat Suwalki koridoru olarak biliniyor. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan'la görüştük. Kaliningrad'dan sonrasında Rusya'dan kopuk ama Rusya'nın olan bir bölge olarak ne yapmış oldu? Aslında Avrupalı aktörlerin NATO'nun kalbinde yer almaya başladı. Jeopolitik eksenden bakacak olursak biz hep diyoruz ki coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir, aynı zamanda coğrafya güç politikalarını da şekillendirir. İşte tam bu noktada Suwalki koridoru ile alakalı olarak aklımıza gelmesi gereken konu Belarus ve Rusya'nın arasında Baltık bölgesinin bir Aşil tendonunu oluşturması. Neden bunu söylüyorum? Bu jeopolitik alan içerisinde biz 21. yüzyılda bu kadar derinleşen savaşlar devam ederken Batı'nın yani NATO'nun bu koridor kontrolünün ne kadar sorunlu olduğunu da görüyoruz. Belarus dönem dönem Orta Doğu'dan gelen sığınmacıları bu sınıra yığarak Polonya ve Litvanya'yı tetikte tutuyor. Zaman zaman Wagner'e ait paralı askerler de sınırda görülüyordu. Belarus ordusu istediği an bu hattı kapatıp Baltık ülkelerini NATO'dan koparabilir. Polonya sırf bu bölgeyi savunmak için yeni bir tümen kurdu. Ek olarak Belarus sınırındaki yollara çek kirpisi denilen anti-tank engelleri ve beton bloklar yerleştirdi. Ayrıca Litvanya, Letonya ve Estonya ile ortaklaşa bir şekilde sınır boyunca yüzlerce sığınak ve savunma hattı inşa ediyor. Nükleer silah kullanımı varoluşsal bir tehdit. Aynı zamanda da Belarus'u bir sınır haline getirmiş durumda. Belarus'a dokunan bana dokunur deme noktasında. Şimdi böyle olunca Kaliningrad ve işte Belarus arasındaki bu koridoru yorumlayacak olduğumuzda o zaman ne kadar cephe derinliği, ne kadar nükleer gölgenin buranın üzerine düştüğünü sanırım bir kere daha görüyoruz. Bu hattın zaten tamamen devre dışı bırakılması demek Rusya'nın işgal hedefiyle mi yoksa NATO içerisinde takviyeyi geciktirme konusunda mı hareket ettiğini de böyle blue hale getiriyor diyebiliriz. Daha böyle flu bir karşımıza çıkıyor, durum karşımıza çıkıyor. Rusya, Kaliningrad'a İskender füzelerini gönderdi. Belarus ordusu mekanize tugaylarını ve özel kuvvetlerini koridorun hemen yanındaki Grodno şehrinde tatbikata çıkartıyor. 1 Ağustos 2023'te Belarus'a ait 2 askeri helikopter eğitim uçuşu altında Polonya hava sahasına girdi. Polonyalılar tarafından fotoğraflandı ve sınıra 10.000 asker kaydırılmasına sebep oldu. Rusya ve Belarus'un her 4 yılda bir yaptığı dev Zapad tatbikatının senaryosu sızdırıldı. Buna göre Rusya ve Belarus orduları Suwalki'yi kapatıp Kaliningrad'la birleşiyor. İkinci sorun noktası ise Ukrayna sınırıdır. 24 Şubat 2022'de Lukashenko sınırları Rus askerlerine açtı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ilk aşamada biz Rus askerlerinin burada bulunduğunu zaten görmeye başladık. Gerek işte açık kaynak, istihbarat kaynaklarından, gerekse de buradaki askeri hareketlenmeden ve bu askeri hareketlenmenin de en önemli arka planını zaten Rusya ve Belarus arasındaki anlaşmalar oluşturuyor. Bir yandan da biz bunlardan bahsederken Belarus ve Ukrayna'nın ne kadar yakın olduğunu da görüyoruz. Yani Rusya istese Belarus üzerinden cepheyi açıp doğrudan buraya dahil olma adımlarını atabilecek bir aktördü ki bunu yapmış olduğuna dair de pek çok iddia söz konusu. Çernobil nükleer santrali üzerinden geçen uzun Rus tank konvoyları Belarus'tan girdi. Kiev'e yakın noktalarda yaralanan Rus askerleri Belarus topraklarında tedavi edildi. İlk aylarda Ukrayna'ya atılan füzeler ve kalkan uçaklar Belarus topraklarını kullandı. Ordu sınıra yığınak yaparak Ukrayna'nın binlerce askerini sınırın diğer tarafında tutmasını sağlıyor. Özellikle Gomel ve Brest bölgelerinde sınıra giden yollara mayın döşedi. Sınır hattında GPS sinyallerini karıştırıp Ukrayna dronlarının gözetleme faaliyetlerini engelliyor. İki ülke arasındaki tüm kara ve demiryolu bağlantı köprüleri mecburen Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Hava kuvvetleri müttefiki Rusya'nın attığı dronları kendi topraklarına düşmesin diye savaş uçaklarıyla vurmak zorunda kaldı. İran üretimi Şahid İHA'larının bir kısmı elektronik harp sebebiyle karmaşa yaşadı ve Belarus hava sahasına girdi. Wagner lideri Prigojin'in ölümünden sonra Belarus'ta kalan eğitmenler Ukrayna sınırına yakın noktalarda özel kuvvetlere baskın ve sızma eğitimi veriyor. Haziran 2023. Takvimleri biraz daha geriye alalım. Herkes Wagner'in ayaklanmasıyla karşılaştı. Prigojin'den bahsettik biz bir anda. Prigojin'in o dönemde Rostov'dan Moskova'ya başlatmış olduğu o ayaklanmada araya giren kimdi? Lukashenko. Belarus girdi. Ve Belarus'un yaptığı ilk şey ne oldu? Wagner askerleri Belarus'ta konumlansınlar.
konuşlansınlar ve sonrasında hani bir şekilde taraflar arası uzlaşı sağlanır dendi. Tabii biz Prigojin'in denklemden Utkin'le birlikte çıktığını gördük bir uçak kazasıyla. Fakat bu askerler ne oldu? Wagner isim değiştirdi. Afrika'daki yapısının adı farklı, Avrupa'da daha farklı bir durum var. Ama ne oldu? Sahadaki etkisi ya da sahadaki rolü azaldı mı? Azalmadı. Üçüncü sorunsa nükleer silahlar özelinde yaşanıyor. Rusya Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez nükleer silahlarını kendi toprakları dışına çıkardı. Kıtalar arası füzelerden ziyade savaş sahasında orduları yok etmek için kullanılan başlıkları Belarus'a gönderdi. Ancak ateşleme düğmesi doğrudan Kremlin'e bağlı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil olma isteklerini belirtti. Litvanya ise NATO'dan kalıcı hava savunma sistemi talep etti. Sonuç olarak Belarus ordusu Sovyet ve Rus dominasyonu altında faaliyet göstermeye devam ediyor. Ancak güncel savaş trendlerini de takip etmeyi sürdürüyor. İnsansız hava araçlarına verilen önemden bunu anlıyoruz. Baltıklardaki askeri krizlerin ortaya çıkardığı tansiyon tüm şiddetiyle devam ediyor. Batı ile sınırlı etkileşim sebebiyle yeni alımların tamamı Doğu ülkelerinden yapıldı. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün Rusya'nın kıta Avrupa'sındaki ileri karakolu olan Belarus ordusundan bahsedeceğiz. Belarus'un kendi nükleer silahı yok ama tetiği başkasında olan bir nükleer güç konumunda. Rusya üretimi İskender füzelerine sahip. Ayrıca bunlara konuşlandırılabilen nükleer başlıkları var.